Merhaba değerli arkadaşlar, sevgili müzikseverler, ben Göksel Canerli. Piyano Öğreniyoruz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir caz standardı olan Stella by Starlight, Victor Young'ın ünlü bestesi ve aynı zamanda bir film müziği. Aynı ismi taşıyordu şarkıyla bu film. Çok eski bir filmdi ve bir Amerikan filmi. Stella by Starlight o kadar sevilen bir caz standardı oldu ki tabii birçok caz standardı gibi birçok şarkıcı ve caz müzisyen tarafından icra edildi. Biz de bugün Stella by Starlight'ı kanalımızda çokça bahsettiğimiz bazı kavramları incelemek için işleyeceğiz bu videoda. Hangi kavramlar bunlar? Tabii ki dörtlerin öncüsü 2-5-1-2-5. Stella by Starlight'ta birçok caz parçasında olduğu gibi 2-5-2-5-1 kalıpları bolca kullanılıyor. Hem majör hem de minör. 2-5 ve 2-5-1 kalıplarını hatırlarsak do majör skalasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derecemiz var. Ve ikinci derece 5. derece. Buradaki 2-5'in anlamı bu. İkinci derece minör 7 ve 5. derece dominant 7. Ne diyoruz? Parçanın içerisinde birçok 2-5 var. Bu şu anlama gelmiyor yalnız. Hep bunu tekrarlıyor anlamına gelmiyor. Parçanın içerisinde birçok 2-5 var. Yani farklı 2-5'ler var. Peki nasıl oluyor bir majör skalada bu parçaya da dikkat edersek bir si bemol majör tonunda bir parça. Si bemol majör burada 5. derece fa dominant, 2. derece do minör idili, 5. derece fa dominant ve 1. derecede si bemol majör idili doğal olarak. Peki nasıl oluyor da majör skalanın içerisinde birden fazla dominant oluyor ki biz 2-5 farklı 2-5 diyoruz. Bir minör yedili bir skala içerisinde 3 tane var, bunu biliyoruz mesela. Si bemol majör içerisinde do minör, re minör ve sol minör olmak üzere 3 tane minör var. Dolayısıyla 2. derece bir minör olduğu için bunu düşünebiliriz. Peki 5. derece sadece bir tane var ve dominant da sadece bir majör skalasının içerisinde bir tane var. İşte diğer 5'ler, diğer 2-5 dediğimiz diğer 5'ler secondary dominantlar, yani ikinci dominantlar. Nedir ikinci dominantlar? Şimdi bir majör skalayı tekrar düşünün. Bunun modları var değil mi? Si bemol, Ionian ve gidiyor böyle Dorian, Phrygian diye 1. 2. 3. 4. 5, 6 ve 7 tane mod var. Ne demek bu? Si bemolden başlayıp diğer si bemole kadar bir mod. Do'dan başlayıp aynı skalayı takip edip diğer do'ya gidecek kadar başka bir mod. Bu bir mod oluyor. Aynı zamanda bir skala. Bir skala ise eğer, bir modu bir skala olarak kabul edelim. Bunun 1. derecesi do. 2. derecesi de re'dir. Fakat do bir minör akor olduğu için ben buna bu 2. dereceden bir minör 2-5-1 yapabilirim değil mi? 2 minör. 5'i yaparken de mutlaka dominant yapmam lazım, bunu biliyorum. Çünkü kadans sağlamam lazım. Dolayısıyla sol dominant yapıyorum. Sol dominant ise si bemol majör skalasında yok. Ancak işte burada geçici olarak do minöre erişmek için, yani bir skala sesi olan do minör 7'ye erişmek için burada bir geçici re minör 7, sol dominant ve do minör 7 yapabiliyoruz. İşte buradaki sol dominant ikinci secondary dominanttır. Peki 2. dereceyi yaptık. 3. dereceyi yapabilir miyiz? Yani skala akoru olan re minöre. Bu da bir skala olarak kabul edelim. Re'den başlayan bir Phrygian modlu. 2. derecesi de mi. Bu da bir minör akor olduğu için minör 2-5-1 yaparsak mi minör bemol 5 akorunu kullanırız. Minör 2-5-1'ler biliyorsunuz 2. derece, minör 7 bemol 5 akorları. Ve burada da bakın la dominant yapmak zorundayım kadans sağlamak için. İşte buradaki la dominant da yine bir ikinci dominant, yani secondary dominant. Ve
J'ye eriştik. Peki dördüncü derece olan si bemol majör 7'li var burada skala akoru. Si bemol majör 7'li akor majör olduğu için majör 2-5-1 yapabiliriz. İkincisi fa minördür. Fa minör, si bemol dominant ve mi bemol majör 7'li. Bakın burada yine bir 2-5-1 yaptık ve si bemol dominant kullandık. Bu da bir secondary dominant yani ikinci dominant. Geçici bir dominant kullandık. Nereye erişmek için? Mi bemol majör 7'liye. Sırada fa. Fa bir dominant akor. Dominant akor 2-5-1 yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. 2-5-1 burada bir minör 7'li olabilir, majör 7'li olabilir, dominant 7'li olabilir. Hepsinde bir çözülme var. Aslında fa dominantta ya dominanta geldiği zaman bir çözülme olmuyor. Yine gerilim oluyor ancak buradaki 2-5-1'leri çoğunlukla blues parçalarda kullanılır. Sürekli gerilimi geçerli kılmak için kullanılır bu 2-5-1'ler. Dominantlarda karar kılan, daha doğrusu karar kılmayan da yine başka bir yere doğru yönlenen. Burada da sol, minör, fa bir majör akor olduğu için sol, minör 7'li, do dominant. Ondan sonra da fa dominant. Burada da bakın 2-5-1. 2-5-1 yapılabiliyor. Buradaki do dominantlı bir secondary dominant. Sırada sol minör 7'li var. Skala akoru sol minör 7'liye de ikinci ses olan la minör 7 bemol 5 ve re dominant bakın. Burada da bir secondary dominant, geçici bir dominant, re dominant, ondan sonra sol minör 7'li de karar kılıyor. Bir majör 2-5-1 yapabiliyoruz burada da. Burada 7. sesimiz la minör 7'li bemol 5. Yani olabilir mi? Olabilir de. Olabilir, ne olmasın? Caz müziğinde kulağa hoş geliyorsa olur. Fakat esas itibariyle minör akorlara ve majör akorlara, dominant akorlara 2-5-1 yapılabilir. Minör 7 bemol 5 akorları 2-5-1 duruma göre. Secondary dominantlar bunlar. Stella Starlight'ta bunlar bol bol kullanılıyor. Bakın hep 2-5-2-5-2-5 diyor. İstisna var dediğimiz yerde de biraz düşündüğümüz zaman onun da bir 2-5 olduğunu görüyoruz. 2-5-1 olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın. Melodiye bir bakalım önce. Skaladan çıktı burada. Burada da çıktı. Si bemol majör tonunda bir parça. Şimdi ilk giriş bakın. İlk girişte dikkat edin. Daha sonra parçayı farklı skalalarda da çalacağımız için bunlar bir kısa yol olacak bizim için. Bakın. İlk giriş si bemol majör skalası. Skalayı söylüyor aslında ilk nota. Si bemol majör skalası nasıl diyor. La'ya geldiği zaman bakın burada sanki Re'ye gidecekmiş gibi bir 2-5 yapacak. 2-5. Ve yine başka skalalarda deneyeceğimiz için bakın. Şu iki minör 7 bemol 5 akorunun son sesiyle bu şu La'nın arasında bir beşli, tam beşli aralık var. Diğer skalalarda çalışırken buna dikkat edeceğiz. 2, 5. Bunu yaptıktan sonra burada bakın duraklamalar var. Dikkat edin. Duraklama. Buradan dörtlü pese gelecek. Burada da bu notanın fa ile arasında bir majör ikili yapacak şekilde bir minör 7'li ikinci çevrim akoru basıyoruz. Önceki derslerden hatırlarsak akorlarımızı genelde kök pozisyon
ve ikinci çevrim olarak basıyoruz. Bir de köksüz akorlarımız vardı. Onu burada kullanmayacağız bu parçada. Yani bu versiyonda, bu seslendirmede, voice'lerde köksüz kullanmayacağız. Köklü akorları kullanacağız. Hangi akorlarımız vardı? Majör 7, minör 7, bemol 5. Bunların kök ve ikinci çevrimleri vardı. Majör 7, minör 7, dominant 7, bir de değil mi? Dominant 7, bunlar kök akorlarımızdı. Bir de minör 7, bemol 5. Bir de ikinci çevrimlerimiz vardı. Minör 7'leri nasıl kullanıyorduk? Örneğin mi bemol minör 7. İkinci çevrim diyorduk buna. İkinci çevrim olduğu için buraya bir minör 3, buraya bir majör 2, buraya da bir minör 3 koyarak ikinci çevrimi oluşturuyorduk. Ve 1, 2, ikinci çevrim mi bemol minör 7 diyorduk buna. Bunun majörü nasıl oluyordu peki? Mi bemol, majör edilisi, majör üçlüsü ve beşlisi. Evet. Altılıları nasıl buluyorduk? Bu parçada kullanacağımız bir de altılı akorlar var. Minör, majör 3 ve majör 2. Minör, altılı akor kullanacağız. Diğer majör ve minör ikinci çevrimleri kullanacağız. Kök, pozisyon ve dominant ikinci çevrimleri de kullanacağız. Ve bu dominant ikinci çevrimlerde hep eskilerde egzersizlerini yaptığımız, değil mi? Bir majör, minör 7. Minör 7'de 5'e 2-5 yaparken ne yapıyoruz? Buradaki sesi yarım, buradaki sesi tam atıyoruz. Dolayısıyla ikinci çevrim bir la bemol dominant elde ediyoruz burada. Evet, değil mi? Mesela re minör, kök buradan, bunu yarım, bunu tam atarak sol dominant elde ediyoruz. Sonra do. Burada da aynı şeyleri yapacağız. Yani yengeç yürüyüşü tabir ettiğimiz hareketi yapacağız. Şimdi bakın. 2-5 minör 7 bemol 5 la dominant, biraz evvel yaptığımız şurada bir majör 2 aralık, minör, majör, minör, do minör, 7'li ikinci çevrim. 2 aslında bu do minör, bir de 5'i var bunun bak buradan, bu sefer buradan iniyorum. Burada da 2-5 gördük değil mi? Do minör ve fa dominant. 2-5. Ama bir yapmıyor bakın. Hep 2-5 diye gidiyor. Şimdi buradaki fa dominantı da minör yapıyor. 2 bu sefer sağdan geliyor bakın. Si bemol dominant. Burada 1'e geliyor. Ve bundan sonraki akor. Şimdi buradan izleyelim yine. Mi bemol ne yaptık? Şurada la dominant. La ba bi ba. Do minör 11 diyor. Burada bastığımız notayla 11 oluyor aslında. Sonra fa 7. Burada şimdi bu 11'leri 13'leri hiç düşünmeyin. Bunu mesela fa 7 olarak, fa dominant olarak düşünün. Fa dominanttan sonra ne yapıyor burada bakın? Fa minör 7 yapıyor onu. Ve si bemol dominant. Yine 2-5. Mi bemol majör 7'li. Ve bakın orada la bemol 9 görüyoruz. Si'de kalıyor. Şimdi bu aslında bir la bemol 9 doğru. Ama aynı zamanda mi bemol altılı. Mi bemol altılıyı hatırlarsak eğer Barry Harris videolarından do yarım diminution yani do minör 7'li bemol 5 akorunun 3. çevrimidir. Dolayısıyla bu bize neyi hatırlatıyor? Ha 1-2-5 daha var burada. Şu olabilir mi acaba? Peki bundan sonra ne olur? Si bemol majör 7 gelir. Ama parçada öyle yapmıyor. Bakın buraya geldikten sonra ne yapmıştı burada? Buradan
Direkt olarak hiç 2-5 yapmadan bunu 2 olarak düşünün. Direkt 1'e gidiyor bakın. Si bemol majör 7'liye gidiyor. Si bemol majör 7'li ikinci çevrim. Kök 3 majör 7'li ve 5. Şimdi bakın. 2 5 2 5 2 fa minör 2 si bemol dominant 5 1 2 neden 2 dedik buna? Do minör 7'li bemol 5 üçüncü çevrim. Bundan sonra direkt olarak 1'e gidiyor. Yine 2 mi minör 7 bemol 5 la dominant re minör 7'ye geliyor bakın. 2 5 1'i tamamlıyor. Bakın sol minör 7 ve 2 5 do dominant. Aşağıda fa majör 7'ye iniyoruz. Bakın fa majör 7. Tekrar 2 5 la minör 7 bemol 5 geliyor çünkü o da bir 2 5 ve 5'i de re dominant değil mi? Burada bir şu akor var. Şurada sol artı 7 bemol 9. Aslında bu diminiş akor. Do minöre gidecek. Do minöre gitmek için burada diminiş kullanıyor bakın. La bemol diminiş bu. Bunu neden? Şuradaki mi bemol aslında sol artık 5'li 7 bemol 9 demesi. Nedeni şuradaki artık 5'li solün artık 5'lisi. Burası 5'li. Tam 5'li burası artık 5'li. Şu da solün 9'lusu bu. Bemol 9. Aslında bu bildiğiniz sol elde bir diminiş basıyoruz. Yani çok fazla şaşırtmasın buradaki konular sizi. Yine bu bir do minör 7'ye gitmek için bakın sağda bir do minör var. Ona gitmek için çünkü genelde diminişlerde minör 7'lileri majör 7'lilere geçir. Bu geçer. Burada da böyle bir şey yok. Ve bakın burada hemen aşağıda mi bemol minör majör 7'li. Minör 7'li bu. Burasını majör yaptığınız zaman majör 7'li olur. Ve bu aslında biraz evvel gördüğümüz bu mi bemol 6'lı buradan bir borç almış R'ye. Ve ne yapıyordu biraz evvel? 6'lıdan 1'e geçiyordu. Burada da aynı şeyi yapıyor. Bakın si bemol majör 7'ye geçti. Orada ne gösterdi? La bemol 9 diyez 11 gösterdi. Yine bunu la bemol 9 olarak düşünüyor. Ama biz burada bunu ne düşündük? Do minör 7 bemol 5 olarak düşündük veya mi bemol minör 6 olarak düşündük. Burada da mi bemol minör 6 R'den borç almış diye düşündük. Bu bizim için yine bir mi bemol minör 6 ama o la bemol 7 9, burası 9, burası 7, burası 5. Bu da dörtlüsü burası diyez 11 olduğu için onu o şekilde değerlendiriyor orada. Ve burada tekrar köke gidecek. Si bemol majör 9 diyor da. Zaten si bemol majör 9 olur. Do ile birlikte, melodi ile birlikte 9 oluyor. Biz bunları hep 7'li olarak düşünürsek şaşırmayız. Ve pek de korkmayız ya böyle ama bunlar nasıl okurlar böyle artı 11'ler, majör değil, 9'lular, 13'ler. Melodi ile beraber öyle oluyor. Tekrar aşağıya iniyoruz. Bakalım. Mi minör 7 bemol 5 gelecek yine 2. La dominant 5. Re minör 7 bemol 5 yine 2. Buradan da bir sol dominant yani 5'i. Burada
do minör 7 bemol 5. Onun da dominantı 2. Do minör 7 bemol 5. 5'i de fa dominant. Bakın kendiliğinden burada bemol 9. Fa 7 bemol 9 oluyor. Bizim burada fa 7 bemol 9 basayım diye bir derdimiz olmaması lazım. Sol elde sadece fa dominant basıyoruz. Melodi ile beraber bemol 9 oluyor zaten. Ve burada si bemol majör 7 ile skalanın kök sesiyle karar kılıyor. Şimdi parça bu kadar. Yani burada göreceğimiz akorlar şunlar. 1, 2, 5. 2, do minör 7'li, 5, fa dominant. 2, fa minör 7'li, si bemol dominant. 1, 1'e geliyor burada. Mi bemol majör 7'li. Sonra mi bemol 6'lı. Oradan sonra direkt si bemol majör 7'li ikinci pozisyon. Sonra tekrar 2, 5, 1. Burada 1'i tamamlıyor. Ondan sonra burada sol, do dominant, 1, 2, 5, 1 yine. Sonra tekrar 2, 5 yapıp bu sefer la minör 7 bemol 5, 2, 5, re dominant. Burada bir diminiş basıyoruz. Buradan do minöre gidiyoruz bakın. Diminiş yaptıktan sonra yarım ses pesindeki sesten bir minör 7'li ikinci çevrim şekli yapıyoruz. Buradan da bir minör majör 7'li. Onu nereden yapıyoruz? Tam bir majör üçlü pesten ve ikinci çevrim si bemol majör 7'li. Tekrar geliyoruz. 2, 5, 2, 5, 2, 5. Şimdi bu parçayı farklı anahtarlarda bu şekilde nasıl düşüneceğiz? Bakın. Dörtlerin döngüsüyle diyelim ki bu parçayı egzersiz yapıyoruz. Dörtlerin döngüsüyle egzersiz yaparken bu parçayla farklı minör 7 ve majör 7 akorlarına alıştırmış olacağız elimizi. 2-5'lere alışmış olacağız. Skalalara alışmış olacağız. Çok önemli bir egzersiz. Bakın nereden başladık? Si bemolle başladık. Dörtlerin döngüsüyle gidersek mi bemolle başlamamız lazım. Ve mi bemol dediğimiz zaman skalamız mi bemol majör 7'li olur. Değil mi? Şunu yapacağız. Skalamız mi bemol majör. Mi bemol majör skalası. Sağ tarafta melodiyi çalarken mi bemol majör skalasını düşüneceğiz. Şimdi ne demiştik? Şu notayla bir beşli aralık yapacak bir minör 7'li bemol 5 akoru basmamız lazım. Oh. 2, 5 ve dörtlü atacağım ve şuna hemen tam ses pesinden başlayacak olan bir minör 7'li ikinci çevrim. 2, 5. Bunu minör yapıyorum. Eğer adımları ezberlediysem ne yapacağımı rahatlıkla farklı anahtarlardan çalıyorum. 2, 5, 1. Ve minör altılı yapıyorum burada. Bakın minör altılı yaparken şurada bir skala geçiyorum. Nasıl geçiyorum biliyor musunuz? La bemolden başlayarak bir melodik minör çalıyorum bakın. Çünkü şuraya ulaşmak istiyorum. Burada akorlarla melodi karışacak. Onun için biraz uzaklaşmak için skalayı çalıyorum burada. Ve burada tekrar yine 2 2 5 1. Sonra bakın buradaki sol minöre geldim ya, bunun dörtlüsünden 2 5 1
Yine 2-5. Bu sefer burada da 2-5 re minörden. Diminuş. Hemen yarım ses besinden bir minör 7 ikinci çevrim şekli. Hemen majör 3'ten bir minör 7, majör 7. Tekrar mi bemolden. Tekrar iniyoruz. 2, 5. Tekrar 2, 5. İki, si bemol dominant 5 ve mi bemol majör 7 ile farklı bir anahtar. Ne yaptık? Si bemol ile başladık. Mi bemol'e gittik. Şimdi dörtlerin döngüsüyle devam ettiğimiz zaman la bemol'e geçeceğiz. Yeniden. La bemol skalamız. Beşli aralıkta bir re minör. Buna denk geldi. 2, 5. Dörtlüden hemen buradan bir minör yapıyorum. Dominant, majör, minör altılı ve gidiyorum. Buradan başlamak üzere. İki, 5. Minör. Dörtlüsünden, doğrunun dörtlüsünden. 2, 5, 2, 5, 1. Yine 2. Yine 2, 5. Diminuş. Ve hemen yarım ses besinden bir minör 7 ikinci çevre. Majör 3'ten bir minör. Majör 7. Yine burayı temel alarak la bemol majör 7. Yine iniyoruz. 2. 2. 5. Fa dominant. 2, 5. La bemol majör 7. Skalasıyla rahat rahat geçirebiliyoruz. Peki la bemol, hadi bir tane daha yapalım çünkü bütün 12 skalayı birden yaparsak video çok uzayacak. La bemol'deydik, la bemol'den re bemol'e geçeceğiz. Nasıl yapacağız? Hemen şunu yapacağız ve araya tam beşi koyup tam beşlinin son sesinin olduğu hangi minör 7 bemol 5 akarolar? Bu. 2, 5, dörtlüden hemen burada. 2, 5, minör yaptık. 2, 5, 1, minör altılı. Çıkıyoruz. Ve temel aldık. Minör. Si bemol. 2, 5, 2, 5, diminuş. Hemen pesinden bir minör 7 ikinci çevre. Majör 3'ten hemen minör majör 7.
Burayı temel alarak iki, beş, iki, beş, iki, beş ve re bemol majörde yine. Evet. 2-5, 2-5-1, minör 2-5-1, majör 2-5-1. Bütün caz parçalarında bunları sık sık göreceğiz. Çalıştıkça, egzersiz yaptıkça ve mutlaka farklı anahtarlarla çalıştıkça bunları çok daha iyi öğreneceğiz. Farklı anahtarlarla çalışmak için şimdi nota da bakarak eğer çok iyi nota okuyabilirsek hiç problem değil. Bir nota alırız, bunu nota programlarıyla transpoze ederiz. Çok da iyi nota okuduğumuz için takı 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 hiç bunları düşürmeden çalarız. Ancak nota okumakta eksiklerimiz varsa, bu yöntem daha kolay geliyorsa kısa yollar oluşturarak. Bakın burada kullandığım kısa yollar nasıl? Hemen tekrar özetleyeyim. Diyorum ki melodiyi çalarken, yaparken şuna tam 5 uzaklıkta bir minör 7 bemol 5 akoru kuracağım. Başka anahtarlarda da yaparken böyle. Nerede mesela? Aynısı oldu. Beşli hemen burada. Diyorum ki buradan da dörtlü gideceğim buraya. Bunun majör ikisinden bir minör yedili ikinci çevrim şekli yapacağım. Şu aralıktan. Sonra bunu minör yapacağım. 2-5 1 yapacağım. Bu şekilde kısa yollar yaptığınız zaman parçaları farklı farklı anahtarlarda rahatlıkla yapabilirsiniz. Karmaşık bir parça gibi görünüyor, evet. Ve nispeten karmaşık diyebiliriz. Fakat 12 anahtarla da rahatlıkla yapabiliyoruz bunu. Neden? Bu kısa yolları kullanarak. Evet, bugün Stella by Starlight, çok güzel bir caz standardını çalışırken aynı zamanda daha önce anlattığımız kavramları da tekrar üzerinden geçtik ve bunları size anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa her zaman yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz lütfen abone olunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz veya şuna mutlaka basınız. Abone olduğunuz için çok çok teşekkürler. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ben Göksel Canerli. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlık ve huzurla kalın.